Herkese merhaba. Umutlu Kıbrıs'a hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Cumhuriyeti'nde yapılan seçimlerle ilgili pek çok sayıda insan yorumlarını izliyoruz. Ben de bu yorumlara olan yorumlarımı paylaşmak istedim. Ne gördük, ne geçirdik. Sözde federasyonculardan bahsedeceğim size ve seçim yorumlarının amacının ne olduğunu anlatacağım. Neden sözde federasyoncu dediğimi de açıkçası ifadelendireceğim tesadüfi bir söz değildir ya da bir hakaret değildir aslında söylemeye çalıştığım şey. Federasyon bizde çok uzun yıllardır var olan bir şey. Türk tezidir de zaten. 1990'lı yıllarda da çok hız kazanmış bir siyasi fikirdi. Fikirler dizisinden itibaren tutun da toplumda çok fazla e, kamusal alanda konuşulan bir hale gelmişti federasyon. O zamandan itibaren de tek çözüm federasyon diyen bir sürü de insan var. Bunun da devamlılığını duyuyoruz. Şimdi bu söylemin hız kazandığı bir zamanda baktığınızda hiç erimeden aynı hız 36 yıldır devam eder. Siyasi olarak politika geliştirdiğiniz bir dünyada 36 yıl hiç tek bir kelimesini değiştirmeden bir politikaya inanmak çok fikri sabit ve çok yanlış bir şeydir. Neden? Siyaset bilimi üzerinden biraz düşünelim isterseniz. Dünyayı var olan yapıların içerisinden ele alalım. 90'larda bu görüş başladığı zaman da iki kutupluluk vardı. İki kutupluluk bitti. Dünya tek kutupluluğa evrildi. Tek kutupluluk bitti. Şimdi çok kutupluluğa doğru bir dönüşüm yaşıyoruz ama o da yerine yerleşmedi. Çünkü güç merkezleri henüz daha oturmadı. O yüzden bu kadar büyük çalkantılar görüyorsunuz dünyanın değişik yerlerinde. Bir şekilde daha önce ittifak olanların bile arasının açılabildiğini görüyorsunuz. Ortalıklar çalkantılı. Şimdi böyle bir o atmosfer varken aslında sizin dünya nereye gittiği üzerinden de bir algı yaratmanız gerekiyor ve anlamanız gerekiyor ve ona göre de bir şekilde değişmeniz gerekiyor. Kendi inandığınız mesela barışa, Birleşik Kıbrıs'a veya işte ada toplumlarının barış içinde yaşaması ülküsüne inanmaya devam edebilirsiniz. Ben de inanıyorum ama onun nasıl bir şekilde formüle edileceği konusunda saplantılı olmamanız gerekiyor. Bir kere o çıkarımdan hareket etmeniz gerekiyor, düşünmeniz gerekiyor. Şimdi federasyon tezini savunanlara baktığınızda bütün bu değişimleri göz önünde hiç bulundurmadan bir fikri sabit içerisindeler ve politikayı da aynı şekilde devam ettirme çabasında bir takım değişiklikler tabii ki yaşanıyor. Onları şimdi birazdan önermeler üzerinden konuşacağız herhalde. Farklı faktörler üzerinden çoklu politika üretmek yerine dediğim gibi sergilenen kısır ve durağan bir ezber var. Onu savunuyorlar. Onu savunmakta da sıkıntı çekiyorlar. Çünkü değişik veriler çıkıyor ortaya takdir edersiniz. Onun üzerinden de gördüğünüz gibi değişik böyle zaman zaman da atmosyonik tepki toplamaya da gerek gösterecek açıklamalar da duyabiliyorsunuz. Şimdi burada Kıbrıs Cumhuriyeti seçimlerinde federasyonu ezberinde tutanların sonuçlar nasıl bir etki bulunuyor kendilerine? Çünkü istedikleri resim ortaya çıkmıyor, değil mi? Rum toplumunun hem Elen milliyetçiliğinin tırmanması hem Kıbrıs meselesini öncelik sırasından aşağıya düşürmesi aslında federasyonu bu şekilde gözü kapalı şekilde sadece federasyon konuşalım diyenler için bir sıkıntı. Çünkü boşuna bir söylem olduğu aslında ortaya çıkıyor. Bu aslında ilk defa da yaşanmıyor federasyoncular arasında bu kriz. Ne zaman yaşandı? Annan'a biz evet dedik büyük çoğunlukla. Onlar hayır dediler, ohi dediler. Ona da bir kılıf uydurulması gerekti. Ve bunun yanı sıra da onlar Avrupa Birliği'ne Kıbrıs Cumhuriyeti'nin temsilen ama Kıbrıslı Türkleri bir toplum olarak almadan işte bireyler olarak kabul ediliyorsunuz denilerek aslında o noktada federasyon tezinin tamamen çöktürüldüğünü Avrupa Birliği eliyle yaşadık ve gördük ve orada aslında politikalarımızı toplumsal uzlaşı ve diyalog üzerinden
yeniden gözden geçirmemiz gerekiyordu. Ama biz inkar politikaları, inkar mantığıyla herhangi bir şekilde kendi toplumumuz için en iyisi olacak şeyleri konuşma becerisinden diyeceğim artık yoksun olarak bir şekilde saplantılı insanlar modelleriyle devam ediyoruz politikayı anlamaya. Maalesef adalı bir kültüre yakışmayacak kadar hani hareketli, canlı, değişime açık olması gerekiriz ama öyle değiliz. Onun devamında şöyle bir şey söyleyebiliriz. Size bir takım önermeler getiriyorum. Gördüğüm, okuyorum, görüyorum, sosyal medya görüyorum, yazılar olarak görüyorum, sloganlar olarak görüyorum. Sizler de görüyorsunuz benimle beraber. Bu sözde federasyoncuların sadece federasyon demenin yeterli kalması için yaptıkları bir takım önermeler bunlar. Nedir onlar? Bilindiktirler. Ama eklenenleri de söyleyeceğiz. Bu üçüncüsü mesela eklenmiştir. Önerme bir Kıbrıslılarındır. Yani çok güzel bir hayal değil mi? 18 yaşında ben de çok inanıyordum buna. Eğitim falan almadan önce, siyaset bilimi anlamadan, çatışmalar ve analizleri, savaşlar ve analizleri gibi şeylerle karşılaşmadan, real politika nedir falan diye görmeden inanıyordum bu tatlı hayallere. Şimdi biraz daha real politikanın içerisinde nasıl yapabiliriz? Hani bir tarafsızlar, bağlantısızlar hareketin içerisinde olma o döneminde öyle bir şey varken bile çok neredeyse imkansızlaşmış bir politikaydı ama var böyle bir şey. Kıbrıslıların hoş bir hayal. Ben de seviyorum hayal olarak. Önerme 2. Karşıt milliyetçilikler, bunlar Türk ve Yunan milliyetçilikleri oluyor. Birbirini besliyorlar ve güçlendiriyorlar adada. Şimdi uzun yıllar ve tabii ki bunun vardı bu birinci ve ikinci önermenin aslında vardığı sonuç, çıkarım nedir? Türk ve Yunan milliyetçilikleri Kıbrıslıların olması ortak paydasını bozar ve toplumsal arası barışı engeller. Değil mi? Uzun yıllar sadece bu ikisinin üzerinden gitmişti. Şimdi son zamanlarda herhalde birkaç senedir diye tahmin ediyorum bir geriye dönük bir süreç geriye dönük süreç okuması yapmak gerekiyor. Tam zamanını size söyleyebilmek için ama birkaç sene diyeceğim ben. Ne diyorlar bize? Bir önerme daha geldi. Türk milliyetçiliği kolonyalisttir, sömürgecidir ve militaristtir. Bu yeni, bu Türk yerleşimci koloni sömürgeciliği diye bir tabir çıkarttılar ama başka bir zaman yani yerleşimci sömürgecilik ne demektir? Tanımları böyle bozarak yapmada çok adet pek fazla bilmeyen insanların böyle atıp tutmasyon üzerinden başkalarına alet olmasıyla geliyor ama bu yeni bir şey olarak çıktı karşınıza neyse birkaç senelik. Sömürgecidir, Türk milliyetçiliği ve militaristtir ve devam ediyor. Bu seçimden sonra çok gördünüz bunu. Yunan milliyetçiliği de bu sömürgeci Türk milliyetçiliğini kendine dayanak yaparak yükseliyor. Yani ne demeye çalışıyorsa çıkarım nedir aslında orada? Bakın yazdım size burada takip edebilmeniz için. Türk milliyetçiliği kolonisttir, sömürgecidir. Yunan milliyetçiliği aşırıdır ama kolonist, sömürgeci değil. Şimdi birine sömürgeci deyip öbürüne demediğinizde otomatik olarak birini sömürgeci, öbürünü sömürgeci değil diye ilan ediyorsunuz. Kıbrıs Türklerin içindeki insanlar yapıyor bunu. Yani Yunan milliyetçiliğinin kökü kendiliğinden değil, Türk milliyetçiliğine tepki olarak bir nevi kendini koruma güdüsüyle ortaya çıkıyor. Bir aslında izahat ve bir yani bir şekilde anlam kazandırıyorsunuz, dayanak veriyorsunuz. Kendi dayanak diyorlar zaten. Şimdi burada tabii önemli bir sıkıntı var orada. Aslında tarihsel olarak baktığınızda açın Kıbrıs Cumhuriyeti'nin resmi devlet kaynaklarına bakın. Ne diyorlar size arkadaşlar? Diyorlar ki size burası bir Elen adasıdır. Hep öyleydi. Yalnızca 1974 değil sorun 1571'de gelenler de yerleşimciydi. Yani sizin dedenizin dedenizin dedesinin dedesi de yerleşimci, sömürgeci olarak bunu karikatür yapıp da böyle böbürlene veren Kıbrıslı Türkler de var. Çıkarsınlar arşivlerden versinler size ya da ben yapayım bir başka programda olabilir. Ama ne diyorlar size orada aslında değil mi?
tarihsel olarak buradaki Elen milliyetçiliği aslında öyle bir milliyetçilik Türkler olmasaydı yoktu. Yani siz hepiniz eminim ki biliyorsunuz, bilmiyorsanız da lütfen öğrenin. Yani Elen milliyetçiliğinin bu ada üzerindeki yarattığı etkileri ve bu adanın bölünmesindeki rolünü kanmayın bunlar. Ama bu önerme dediğim gibi çok fazla yeni işlenmeye başlamış bir önermedir. Devam edelim. Şimdi size bu önermelerin aslında nasıl ikisinin birbirini götürdüğünü, birinin de öbürünü desteklediğini istemedikleri şekilde, o yüzden sözde federasyoncu diyeceğim kendilerine. Bakınız şöyle yazdım size. Üçüncü önerme birinci önermeyi ortadan kaldırıyor. Yani birini yaptığınızda, ötekini de söylediğinizde üstünü çiziyorsunuz aslında. Hatırlatalım. Üçüncü önerme neydi? Türk milliyetçiliği sömürgecidir, militaristtir. Yunan milliyetçiliği de bunu dayanak alıyor kendine ve yükseliyor onun. Yani Türk milliyetçiliği olmasaydı aslında öyle bir yükseliş olmayacaktı demeye çalışıyor size. Birinci önerme de Kıbrıs Kıbrıslılarındır. Şimdi üçüncü söylediğiniz anda aslında siz Kıbrıs Kıbrıslılarındır demiyorsunuz. Farkında olmasanız da. Bilmiyorum, belki farkındalar, belki değiller. Bu konuşmanın konusu değil o. Neden birbirini, niye Kıbrıs Kıbrıslılarındır önermesini götürüyor bu? Bakın, adada Türk varlığını sömürgeci ilan ederseniz, Yunanistan milliyetçiliğini de Türkiye'den bakarak onlardan farklı görürseniz Kıbrıs'ın Kıbrıslı olduğunu iddia etmiyorsunuz. Çünkü siz daha çok önce Elen milliyetçiliğini savunuyorsunuz, sonra Kıbrıslılığı. Çünkü sorunsal haline getirmediğiniz bir milliyetçiliktir. Birine sömürgecidir. Çok büyük bir farktır. Birinin sömürgeci olmasıyla olmaması. Değil mi? Eğer benim gözümde bir ülke sömürgeci ise öbürü de sömürgeci değilse, otomatik olarak benim dışımdaki bir ülke benim için asıl olan Kıbrıs'ın Kıbrıslılara ait olması değildir. Elenlerin korunmasıdır. Adını koyalım. Değil mi? Böyle yapıyorsunuz çünkü. Bu noktadan baktığınızda da sömürgeci olarak ifade ettiğiniz tek bir grupla ortadan kaldırıyorsunuz. Oradaki iki ülkenin milliyetçiliğin birbirini beslemesinin, Kıbrıs'ın Kıbrıslılara kalmamasının sebebi olmasının. Şimdi bir de buna ekleyin, Kıbrıs Cumhuriyeti tanınmış bir devlettir dünyada. Yani öyle bu işte Kıbrıs Cumhuriyeti yoktur falan, var. Real politikada var olan bir devlettir. Bunu inkar edecek bir durum yoktur. Nasıl siz Kıbrıs Kıbrıslarındır romantik aforizmasını herhangi bir yere oturtamıyorsanız. Şimdi bunun dışında orada baktığınızda tanınmış bir devletin milli marşı Yunan marşı. Kendi bayrağının yanında olmazsa olmazı da Yunan bayrağı. Şimdi tanınmışlığı olan bir ülkenin böyle bir şey yapmasının aslında hiçbir anlamlı açıklaması yoktur. Değil mi? Bizim mesela hiçbir şekilde bir tanınmışlığımız yok Kıbrıslı Türkler olarak. Biz aslında daha sıkışmış bir durumdayız o noktada. Tanınmış bir ülkenin daha dirayetli, daha kendine ait olması, Kıbrıslılarınsa eğer durabilmesi gerekir. Ama ve bunun yanı sıra da yani oradaki Yunan etkinliğinin, değil mi? Eğer sömürgeci diyecekseniz Türkiye aynıdır, eştir. Yani davranışlar eştir. Eğer etiketlemeyi siz koyuyorsunuz. Ben sizin etiketlemeniz üzerinden götürüyorum bu öyle yani yapılan argümantasyon öyle cevap verilmesi gerekir. Yunanistan'ın da bölgedeki son zamanlarda özellikle ama geçmişten beri de yani fırsatını bulduğunda yapar, yeni değildir bu. Çok militarist yaklaşımları var şu anda. Cesaretini topladığında birileri kendisine hafifçe bir böyle göz kırptığı anda, değil mi? Hemen militarist şeyler gösteriyor. Çok da cesaretlendiriyor. O cesaretlendirmesini 74'te başladığımızda 63'te, 74, 60'larda, 74'te neler getirdiğini ortadadır zaten. Şimdi burada, değil mi? Eğer Kıbrıs Kıbrıslılarındır diyecekseniz bu iki milliyetçilik arasında böyle bir hiyerarşiyi prensipte kurmamanız gerekir. Eğer derdiniz Kıbrıs'ın Kıbrıslıların olmasıysa, o yüzden götürdünüz siz kendi argümanınızı. Devam edelim. Üçüncü önermeyi yapan ikinci önermeyi hayata geçiriyor. İkinci önermeye karşı neydi o? Türk ve Yunan milliyetçilikleri birbirlerini besler.
diyorsunuz, değil mi? Ama üçüncü önermeyi yaptığınızda ve dediğinizde ki Türk milliyetçiliği kolonyalisttir, sömürgecidir. Yunanistan'da onun milliyetçiliğinden dolayı dayanak bulur ve yükselir dediğinizde ve onu gene söyleyelim, vurgulayalım. Sömürgeci değildir aslında dediğinizde aslında siz güya karşı olduğunuzu zannettiğiniz, farkında olarak veya olmayarak milliyetçilikleri besliyorsunuz. Neden? Çünkü şimdi Türkiye'nin mi Yunanistan'ın milliyetçiliği daha kötüdür. Hangisinin çizgisi daha çünkü Türkiye'ye militarist diyorsunuz, Türkiye'ye dışlayıcı diyorsunuz, Türkiye'ye kolonyalist diyorsunuz. Tabii ki onun karşısında da adamlar ne yapacak? Milliyetçilikleri arttı dediğiniz anda bir iş hiyerarşi kuruyorsunuz ve o hiyerarşiyi kurduğunuzda daha kötü milliyetçilik ve daha iyi bir milliyetçilik noktası. Çünkü reaksiyonel milliyetçilik aslında daha anlaşılırdır değil mi? Mesela antikolonyal milliyetçiliği düşünün, daha anlaşılırdır. O yüzden bir hiyerarşi koyuyorsunuz. Hangi milliyetçilik, hani saldırgan milliyetçilik, hem ekspansiyonist milliyetçilikle kendini korumaya çalışan milliyetçilik arasında bir hiyerarşi var değil mi? Kafamızın içerisinde kaçınılmaz olarak. Bunu yaptığınız anda da daha kötü milliyetçilik Türk milliyetçiliği haline geliyor söylemenizde. Şimdi bunu yaptığınız anda Yunan milliyetçiliği bir şekilde korumaya alınıyor ve onların adadaki varlığı daha da önemlisi normalleşiyor, doğallaşıyor değil mi? Çok fazla sorgulanmıyor Türkiye olmadığı müddetçe ve başkaları gelip böyle bastırmadığında da orada var olan enel milliyetçilik aslında zararsız bir milliyetçilik gibi bir algı yaratmaya başlıyorsunuz. Bu normalleştirme tabii ki bir tepkiye yol açacak karşı taraftaki milliyetçiler tarafından, diyecek ki ne münasebet efendim değil mi? Benim milliyetçiliğim daha az zararlı bir milliyetçilik. Ben asıl kendimi korumak için varım. Onu da zaten bulabilirsiniz. Herkes kendi grubunun mağdur olduğu noktayı tarihte bulabilir. Asıl kötü milliyetçilik onların milliyetçiliğidir dersiniz. Benim milliyetçiliğim daha normal milliyetçiliktir dersiniz. Bunu yaptığınız anda da o, bakın geri dönün ikinci önermeye. Bu tip yaklaşımlar bu milliyetçilikleri besler dediğiniz yerden sizin sözde federasyoncu ve barışçı zannettiğiniz söyleminiz aslında bunun içine sıkıştırarak besliyor milliyetçilikleri. Değiştirmediniz, yani o beğenmediğiniz milliyetçilik söylemlerine hapsolduğunu düşündüğünüz insanlardan hiç farklı bir yere hizmet etmiyorsunuz. Zaten ipler herkeste aynı yerden geliyor muhtemelen, farkında olmasalar da. O yüzden de değil mi, bu sözde federasyonculuk aslında bir statikoculuk bugünkü noktada ya da nereye götürülmek isteniyorsa. Orada bitirmeyelim. Bir de konuşulamayan bir önerme ben sunayım isterseniz size. Şimdi bölgede Türk ve Yunan ortaklaşmasıyla adada Kıbrıslı Türklerin ve Rumların ortaklaşmasının olması bir seçenektir. Ama olmaz. Onun yerine an itibarıyla en çok payı kim toplar? Avrupa Birliği toplar. Avrupa Birliği'nin merkez ülkeleri toplar. Bütün Avrupa Birliği ülkeleri toplamaz. Orada bir yanlışlık yaparsınız. İşte Rumlar Avrupa Birliği'ndedir. Onlar da o yüzden fayda sağlıyor falan. O aslında doğru değildir. Merkez-çeper ilişkilerine bakmanız gerekiyor orada. Dörtlü bir ortaklaşma yerine AB'nin emperyalist çıkarlarını besliyorsunuz. Çünkü dörtlü ortaklaşırsanız AB'nin emperyalizmine engel olursunuz değil mi? Aslında AB işte insan haklarını koruyan, işte dünyanın bilmem en demokrat yerleri, bunlar aslında emperyal ülkeler. Tarihsel olarak da öyledirler. Bunlar sanki böyle bir devlet üstü varlıklarmış gibi bir davranış içindeyiz ama değildirler. Bunlar devletlerdir. Kendi devletlerinin çıkarlarını, kendi devletlerinin içindeki elitlerin çıkarlarını korumak için vardırlar. Devam edelim. AB merkez ülkeleri değil mi, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kendi çeperi içerisine alarak değil mi, kararlarını da aslında onların yerine kendileri alıyor ve kendi çıkarlarını, kendi merkez ülkelerinin çıkarlarını daha da sıkı bir şekilde korumaya devam ediyor. Yani eğer emperyalizm ve sömürgecilikten söz edecekseniz buyurun söz edelim. Bu politikaya da nasıl hız veriyor? Müslüman olan
grupların içerisinde Müslüman olan agresif, onlar da Türkiye'dir değil mi? Türk ve Türkiye'lilerdir. Biz de Kıbrıs Türkleriz. Siz ne kadar da Kıbrıs Türk diye Türk'ü çökmeye kalksanız da onlar sizin Türk ve Müslüman kültürden geldiğinizi unutmuyorlar. Onu agresif olarak gösteriyor. Hristiyan olanı da pasif edilgen bir şekilde resmederek, yani onlar aslında Türkiye'den dolayı bunu yapıyor dediniz. Aslında pasifleştiriyorsunuz Yunanlıları. O tip bir milliyetçilik üzerinden hayata geçiriyorsunuz bu iki grubun sürekli olarak çatışmasını. Bu şekilde de adanın tümüne sahip olmanın garantisini elinde tutuyor. Bu noktadan itibaren neden bizim içimizdeki insanlar bunun içine düşüyorlar, onu da konuşmamız gerekir ama o da başka bir günün hikayesi olsun isterseniz. Verili konuşalım, verilerden korkmayalım. Veriler bizim çok lehimize değildir Kıbrıslı Türk toplumu olarak ama onun dışında bir ses getirmeden de birilerinin istediği manzaradan ses verdiğimizde de öyle kendimizi de çok farklıyız da biz işte milliyetçi değiliz filan gibi bir yaklaşıma da sergilemeyelim. Biraz daha farkındalığımızı arttıralım isterseniz. Bir dahaki Umutlu Kıbrıs noktasında sorunuz varsa bize yorum atın. Ben onun üzerinden size sorduğunuz sorulara kendi yorumlarımı getireyim. Hadi hoşça kalın, görüşürüz. Bye bye.